Sizden gelen aşırı baskıya yenik düştüm ve sahalara döndüm arkadaşlar. Hangi sahaya mı? Tabii ki asfalt sahaya. Asfalt ve Mesut abi bir araya gelince ne olur? Efsane test sürüşleri olur tabii ki. Baskılara direnemeyen Mesut abi test sürüşlerine yeniden başlıyor. Hem de en çok merak ettiğiniz otomobillerden biriyle. İşte buyurun, Toyota'nın yepyeni çok iddialı Türkiye'li küçük SUV CHR ya da CHR. Üstelik de hibrit modeliyle. Az önce ne dedim? Türkiye'li küçük SUV dedim. Şaşırdınız mı? Evet, şurada görmüş olduğunuz uzay aracı görünümlü küçük SUV Türkiye'de Sakarya'daki Toyota fabrikasında üretiliyor. %72'si yerli parçalardan oluşan ve zaman içinde yerlilik oranının daha da artacağını umduğumuz CHR, Türkiye'nin otomobil üretiminde geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir model. Ülkemizde üretilen ilk SUV ve ilk hibrit araç olan CHR sadece Türkiye'de değil, Japonya'daki Iwate fabrikasında da üretiliyor. Fakat Avrupa'nın yanı sıra Toyota'nın çok güçlü olduğu Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya biz ihraç ediyoruz. Subcompact SUV olarak tanımlanan segmentte Toyota daha önce çok kötü bir denemeyle ağzının payını almıştı. Ama yılmadı, bu kez benim çok satacağını öngördüğüm iddialı bir model ortaya çıkardı. Urban Cruiser veya Urban Cruiser modelini hatırlıyor musunuz? Küçük MPV mi, hatchback mi yoksa SUV mu olduğu pek anlaşılmayan ama 4 çeker özelliği de olan bir modeldi. 2009'dan itibaren ülkemize de gelmiş, 2014'e kadar satışta kalmıştı. 5 yılda ne kadar satabildi biliyor musunuz? Sadece 205 adet. O kadar sattığına dua etsin. B segmenti bir SUV için korkunç çirkin, kütük gibi ve malzeme kalitesi çok düşük bir iç mekan tasarımı vardı. Dışarıdan da neye benzediği belli değildi. Öylesine bizim de bu segmentte bir modelimiz olsun diye baştan savma tasarlanmış bir araç gibiydi. Doğru araba sunmazsanız tüketici sizi fena cezalandırır. Öyle de oldu. Sadece bizde değil, küçük SUV'ların çok satıldığı Avrupa'da da Urban Cruiser'ın yüzüne kimse neredeyse bakmadı. 7 yıl satışta kaldı ve koca kıtada Happy Top'u 43.346 adet satabildi. Aynı süre içinde Nissan Juke ne kadar satmıştı biliyor musunuz? 630.000 adet. Boksör rakibini yenmeyi dayak yiye yiye öğrenir. Toyota'da küçük SUV segmentinde ringe ilk çıktığında kötü dayak yedi ama görüyoruz ki şimdi işi öğrenmiş. Bu kez rakiplerini fena hırpalayacak gibi görünüyor. Hadi geçelim şu arabayı anlatmaya. CHR'ı anlatmaya tasarımdan başlamak lazım. En çok konuşmamız gereken yanı da benzersiz tasarımı değil mi? Ben Toyota'nın son yıllardaki tasarım anlayışını eleştiren biriyim. Özellikle yeni nesil Prius çok çirkin geliyor bana. RAV4'ün tasarımı da bana göre intihar girişimi. Satmıyor da zaten. Ama bu öyle değil. Toyota'nın diğer modelleriyle benzer anlayışı yansıtsa da CHR'ın tasarımı kendi içinde bir tutarlılık gösteriyor. Yani Prius ve RAV4 gibi farklı olacağım diye orasından burasından anlamsız çizgiler, girintiler, çıkıntılar fışkırmıyor. Her çizginin kendi içinde tutarlı bir ifadesi var. Mesela aşağı doğru genişleyen alt ızgara ve tamponun iki köşesindeki fren soğutma menfezlerine benzeyen aksesuarlar aracı RS, GT veya ST kodlamalarıyla satılan spor otomobillere benzetmiş. Hakeza çıkıntılı çamurluklar da öyle. Profilden de iki kapılı kupeden daha sportif durmuyor mu? Geriye doğru hızla alçalan tavan çizgisi ve C sütunuyla kapının buluştuğu yere gizlenen arka kapı kolu bu duyguyu pekiştiriyor. Dikkatle bakarsanız bu araba park halindeyken bile hareketliymiş hissi uyandırıyor. Benzersiz bir tasarıma sahip dedim ama sakın düşünmeyin, yani o gizli kapı kolundan bahsetmiyorum. O yeni bir uygulama değil. Alfa Romeo modelleriyle başlayıp Seat, Honda, Renault gibi birçok modelde devam etmiş bir uygulama. Fakat Toyota CHR'da onu da benzersiz hale getirmiş. Nasıl mı? Gelin bakalım. Hatırlayın, diğer markalardaki gizli kolların tümü yere dikey olarak tasarlandığı için biraz eziyettir kapıyı açıp kapamak. Ama bunda gördüğünüz gibi yere paralel olarak tasarlanmış ve oldukça da kolay açılıp kapanıyor.
Tasarımdaki dinamizmi iliklerinize kadar hissedeceğiniz cephe ise hiç kuşkusuz aracın arkası. Bumerang formlu stopların konumu, aracın pazuları gibi duran kaslı çamurluklar arka cepheye benzersiz bir görünüm kazandırıyor. Burada bir ayrıntıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkat ettiyseniz hem önde hem de arkada Toyota logosunun etrafında mavi ışığa benzer bir renk var. Aslında bu bir ışık değil, boya. Peki neyi temsil ediyor? Bu işte aracın hibrit olduğunun ifadesi. Ayrıca aracın her iki ön çamurluğunun üstünde ve arkada da hibrit logosu bulunuyor. Arkaya geçmişken bagaj kullanımıyla ilgili söyleyeceklerimizi de söylemiş olalım. Sonrasında iç mekan kullanımı, motor ve hibrit özelliğini rahatça konuşuruz. Hadi bakalım. CHR lastik tamir kiti veya stepne ile alınabiliyor. Eğer stepne yoksa bagaj daha geniş, 377 litre. Ama stepne olduğunda 297 litreye düşüyor bagaj ki o zaman Peugeot 2008, Renault Captur gibi rakiplerinden daha küçük bir bagaj alanı sunuyor. Peki şimdi içeri geçelim ve özellikle arkada oturacak olanların nasıl bir iç mekanın beklediğine bakalım. Hadi buyurun. Dışarıdan nasıl bir otomobil görmüştünüz? Tavanı oldukça alçak, çok da geniş olmayan, kupe formlu bir araç. Peki şimdi ne görüyorsunuz? Toraman değilse de iri sayılabilecek 1.80 boyunda 95 kiloluk bir adam ve dizler öndeki koltuğa, kafası da tavana değmiyor. Ben şaşırdım. Arkada yolculuk yapacaklar için yeterli alan var. Ama rahat mı diye sorarsanız aşırı küçük camlar yüzünden, şu arka camlar yüzünden biraz sıkıcı ve karanlık. Biz direksiyon adamıyız. Bir arabayı en çok buradan tanırız değil mi? CHR bize burada neler söylüyor? Asıl ona bakalım. O uçarı dış tasarımdan sonra içeriği gördüğünüzde ne hissettiniz? Arabayı test eden sensin abi, sen söyle mi diyorsunuz? Haklısınız, ne yalan söyleyeyim, biraz kafa karışıklığı yaşadım. Trendler üstü dış tasarıma sahip aracın içinde sanki daha fütüristik bir iç mekan bekliyordum ama BMW modellerinden aparılmış gibi duran sıradan bir iç mekanla karşılaştım. Bana göre Toyota'nın her modelinde en zayıf olduğu konu iç mekan tasarımı. Gelenek bozulmamış, yine okyanuslara geçip derede boğulmuş Toyota. Beğenenin de beğenmeyenin de çok olacağı bir iç mekan. Ama dediğim gibi BMW modellerine benzer sürücü odaklı bir tasarım. En azından bu iyi. Kontrol düğmelerine erişim kolay, fazla kafa karıştırmıyor. Diğer yandan bu sınıfta bir otomobil için, hele ki bir Toyota modeli ise en iyi malzeme kalitesine sahip araç desem karnım ağrımaz. Özellikle kokpitin üst bölümündeki suni deri kaplı dikişli parça oldukça kaliteli görünüyor. Yine torpido bölümündeki parçalar da yumuşak ve kalite hissi uyandıran malzemeden oluşuyor. 8 inçlik multimedya ekranı ortalık yerde sehpa üzerindeki ev televizyonu gibi duruyor ama kullanımı çok kolay. Bir de hibrit sistemi sürekli izleyebilmek için göz önünde olması bana hoş geldi. Burada sistemin ne zaman elektrik motoruna, ne zaman benzinliğe geçtiğini ve ne zaman fazla enerjiyi pillere doldurduğunu an be an izleyebiliyorsunuz. Konuşacağımızı konuştuk. Yola çıkmanın vakti gelmedi mi? Geldi de geçti bile. Hadi şimdi yola çıkıyoruz. Ya Allah, bismillah. CHR'ı iki farklı motorla alabiliyorsunuz. 1.2 turbo benzinli ve 1.8 benzinli hibrit. Dizel yok. 1.2 turbo motorlu CHR'da 4x2 ve 4x4 seçeneği bulunurken 1.8 hibrit sadece 4x2 olarak satılıyor. Hibrit model CVT otomatik şanzımanla, 1.2 turbo seçeneği ise düz ve multidrive S otomatikle alınabiliyor. ...1.8 benzinli ve elektrikli motor kombinasyonundan oluşan hibrit sistem, yani bu araçtaki sistem biraz kafa karıştırıcı. Niye mi? Motorun hacmi 1.8 ama maksimum gücü 98 beygir. Toyota'nın pek çok modelinde kullandığı 1.33 atmosferik motorda bile güç 99 beygirken 1.8 motorun gücü nasıl 98 beygir olur? Şaşırtıcı değil mi?
Peki beygirden çalınan gücü torka mı tahvil etmişler diye bakıyorum. Yo, torkta 142 Nm. O da yüksek değil. Üstelik maksimum torka 3600 devir dakikada anca ulaşabiliyor. Elektrikli motorun gücü ise 53 kW, yani 71 beygir civarında. 98 artı 71 eşittir 169 beygir. Öyle mi acaba? Değil maalesef. Sistem öyle çalışmıyor. Sürücü daha fazla performans beklentisiyle gaza bastığında benzinli ve elektrikli motor Voltran'ı oluşturup birlikte çalışıyor. Tamam, ama ikisinin toplam gücü 169 beygir etmiyor. 122 beygire anca çıkabiliyor. Yeterli mi? Ne beklediğinize bağlı. Hibrit motorlar nasıl çalışır diye bir video çekeceğiz. O yüzden sistemi etraflıca anlatmayı o videoya bırakarak kısaca bahsedelim. Araç ilk kalkışta aşırı gaz yüklemesi yapmadığınız müddetçe elektrikli motorla kalkış yapıyor. Tabii ki sıfır ses. Buna biraz alışmak gerekiyor. Normal şehir sürüşlerinde ise hangi motorla gideceğine kendisi karar veriyor. Size de ekranlardan hangi motor devreden ve ne zaman motor gücünü enerjiye çevirip pile dolduruyor izlemek kalıyor. Orta konsoldaki 8 inçlik ekranla birlikte gösterge panelindeki ekrana da bu görüntüler animasyon olarak yansıyor. Oldukça da anlaşılır görüntüler. Dediğim gibi performanslı bir sürüş arzu edip gaza yüklendiğinizde hem elektrikli hem de benzinli motor birlikte aracı taşıyor, ama ikisinin toplam gücü 122 beygirde kaldığı için beklentiyi çok fazla yüksek tutmamak gerektiğini düşünüyorum. Şöyle anlatayım, araç 150-160 km/saat hızlara ulaştığında daha fazlası gelmeyecek gibi hissediyorsunuz. Motor bildiğiniz sağırlaşıyor. Zaten arkanıza güçlü bir rüzgar almamışsanız ve yokuş aşağıda, yani iniş olarak inmiyorsanız da 170, bilemedin 175 km/saat hızı da geçemiyorsunuz. Adı üstünde hibrit otomobil kullanıyorsunuz. Piste çıkıp yarışacak haliniz yok. Temel amaç daha az yakıtlı, daha konforlu, sessiz ve çevreyi daha az kirleten bir araç. Üstündeki motor niye 1.8 diyeceksiniz haklı olarak? Hemen cevaplayayım. Bu motor bildiğimiz motorlardan farklı bir teknolojiye sahip. James Atkinson'ın 1880 yılında geliştirdiği ve tarihe Atkinson motoru olarak geçen icadın günümüz teknolojisiyle geliştirilmiş hali. Ayrıntıya girersek konu uzar. Şu kadarını söyleyeyim. Daha geniş silindir hacmine sahip olmasına rağmen yanma odasına daha fazla hava emdiği için daha az yakıt tüketen, bir anlamda havayı yakan ve daha az egzoz gazı çıkaran bir motor teknolojisi. Hibritler için biçilmiş kaftan. Fakat bu motor teknolojisi yüksek güçlere erişemediği için yaygın olarak kullanılamadı. Bu da dezavantajı. Şunu da söyleyivereyim, test videoları için de bu bilgiye erişebileceğiniz tek yerde Mesut abi kanalı, bu da sizin farkınız. Zaten niye o motoru değil de bu motoru kullanmışlar bahsini geçelim. Çünkü sonuçsuz bir tartışma olur bu. Biz asıl aracın temel iddiasını karşılayıp karşılamadığına bakalım, değil mi? Neydi bu aracın vaat ettikleri? Daha az tüketim, daha sessiz sürüş ve çevreye daha az atık. Sessizlik konusunda beni tam ikna edemedi ama diğer iki vaadini hakkıyla yerine getiren bir araç, Allah var. Bizi en çok ilgilendiren konu yakıt tüketimi tabii ki. Malum en pahalı yakıtı kullanan ülkelerin başında geliyoruz. Araçta 1.8 litrelik benzinli bir motor var ama şehir trafiğinde yakıt tüketimi 5 litreye bile ulaşmıyor. Çok ilginç değil mi? Daha ilgincini söyleyeyim de iyice şaşırın. Bu araç şehir trafiğinde şehirler arası yoldan daha az yakıt tüketiyor. Nasıl oluyor? İşte hibritin farkı burada devreye giriyor arkadaşlar. Şehir trafiğinde bütün dur kalklarda aracı sadece elektrikli motor kaldırıyor. Dolayısıyla da neredeyse hiç yakıt tüketmiyorsunuz. Sonuç 4 litrelik yakıt tüketimi, hem de şehir trafiğinde, ama unutmayın şehir trafiğinde daha az yakıt tüketiyor. Biz şehir trafiğinde de otoyolda da kullandık, hatta bazen performansını görebilmek için bastık da, yani sonuna kadar da gittik, ama buna rağmen ekranda gördüğüm rakam ne biliyor musunuz? 4.1. Şaşırtıcı, gerçekten şaşırtıcı. Ne kadar fazla dur kalk o kadar az yakıt tüketimi, yani bildiklerimizin hepsini ters yüz eden bir durum. Teknolojisi gittikçe daha da gelişiyor ve dizel motorları tahtından edecek bir noktaya doğru ilerliyor arkadaşlar. Hatta ben bu aracı kullandıktan sonra dizel motorların tahtını çoktan kaybetmiş olması gerektiğine inandım. Düşünsenize, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar yılda bir kere, bilemediğim 2-3 kere şehir dışına çıkıyorlar.
Yılda 15-20 bin kilometre, hatta çok daha fazla yol yapanlarımız var. Ve bunun %95'i şehir trafiğinde geçiyor. 100 kilometrede 4 litreye kadar düşen bir tüketime rağmen dizel almak akıllıca mı Allah aşkına? Hem de o kadar gürültülü patırtılı bir motor. İyi de hibrit araçlar pahalı değil mi diye soracaksınız. Haklısınız. Düne kadar öyleydi. Yani ÖTV düzenlemesine kadar. Son ÖTV düzenlemesi benzinli ve dizel araçların fiyatını yükseltirken hibrit araçlarınkini düşürdü arkadaşlar. Anlayacağınız, devlet bizi hibrite teşvik ediyor. Mesela 1.8 motora, hibrite ve CVT şanzımana sahip olmasına rağmen bu aracın fiyatı 110 bin liradan başlıyor. Opel Mokka'nın dizel otomatik fiyatına hiç baktınız mı? Ya da Audi yeni küçük SUV'unu piyasaya sundu biliyorsunuz, Q2. Fiyatı ne kadar peki? 155 bin lira. Üstelik de motoru 1.4 turbo FSI. Aradaki fark uçurum. Q2 premium bir model mi diyorsunuz? Toyota en çok eleştirenlerin başında geliyor. Ama bana Q2 mi bu mu deseniz kesinlikle bu derim. Pek çok açıdan. Tasarım, özgünlük bir tarafa, tüm bildiklerimizi ters yüz eden ne kadar trafik o kadar az yakıt mantığı beni cezbediyor. Dizellerden bile çok daha az yakan sessiz bir araba. Bizim gibi ömrü trafikte geçenler için bundan daha iyi bir seçenek var mı? Sessizlik dediysem orada bir duralım. Tamamen sessiz bir araba değil tabii ki. Motor sessizliğinden bahsediyorum ama lastik seslerini şu anda muhtemelen siz de ciddi şekilde duyuyorsunuz. Aşağıdan, tabandan gelen sesler gerçekten rahatsız edici düzeyde. Hele biraz yüksek hıza çıktığınızda buna rüzgar sesi de karışıyor. İçeride artık insanlar birbirlerini duymaz hale geliyor. Diyelim trafiktesiniz ve 30-40 kilometre hızla gidiyorsunuz. İşte bu sesi yine duyuyorsunuz. Mesela şu anda da biz 60 kilometre hızdayız ve içeriye ciddi bir ses alıyor. Tabii motor sesi hiç duyulmadığı için belki de bu ses fazla öne çıkıyor olabilir. Ama lastik seslerinden ben hoşlanmadım. Tabii lastik sesinin bir diğer nedeni de 18 inçlik jantlara sahip olması. Ama 18 inçlik jant koyacaksanız ona göre de yalıtım yaparsınız, olur biter. Hem nalına, hem mıhına, hem davula, hem kasna. Yani ne gördüysek onu söylüyoruz. İyi taraflarını da, kötü taraflarını da. Ama bu aracın en iyi taraflarından biri yakıt tüketimi ise bir diğeri de kesinlikle yol tutuşu. Aracın yol tutuşunu ben çok beğendim. En az tasarımı kadar dinamik bir sürüş sunuyor. CHR görüntüsünün hakkını veriyor demek lazım. Üstelik başarılı yol tutuşuna rağmen sürüş konforunu da düşürmüyor. Toyota bu konuda beklediğimden çok daha fazlasını yapmış. Ama frenler için aynı şeyi söyleyebilir miyim? Pek emin değilim. Rejeneratif, yani enerji kazanımlı frenler pile enerji yükleme gayretiyle yumuşak frenlerde mesafeyi uzatabildiği kadar uzatmaya çalışıyor sanki. Biraz alışmak gerekiyor. Ani frenlemelerde bir sorun yok ama yavaşlamak için de ani fren yapacak halimiz yok ya. Son söz olarak diyorum ki kadı kızında bile kusur bulunur, CHR'da kusursuz değil. Hiçbir araç modelinin kusursuz olmayacağı gibi. CHR Türkiye için bir ilk. Hem ülkemizde üretilen ilk SUV hem de ilk hibrit otomobil. Ve yol tutuşuyla, sürüş konforu ve kalitesiyle de göz dolduran bir otomobil. Ben memnun oldum, gurur duydum. Siz de tanıyın istedim. En önemlisi dizel otomobil fiyatına dizelden çok daha az yakan, sessiz ve konforlu bir araç. Üstelik de memleketimizin mahsulü, sahip çıkmak lazım. Yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı diyorum ve size sağlıklı, esenlik dolu günler diliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.